Herkese selamlar. Zamane Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı el açması gül böreği yapacağız. Yapımı o kadar kolay ki bu tarifi herkes yapabilir. Oklava ve merdane kullanmayacağız. Elimizle incecik tel tel ayrılan çıtır çıtır börekler hazırlayacağız. Tarife geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden hemen haberdar olmak için de yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen ki irtibatta kalabilelim. Hadi gelin hızlıca tarife başlayalım. Tarife öncelikle hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için karıştırma kabının içerisine 3 su bardağı un eleyelim. Kullandığım su bardağı klasik 200 mililitrelik su bardağı. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da sirke ekleyelim. Ben elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Tadına hiçbir etki etmiyor. Oldukça pratik bir hamur. Sadece birkaç malzemeyle hızlıca hazırlayabiliyoruz. Üzerine 1 su bardağı ılık su ilave edip hamuru güzelce yoğurun. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca bütün gücünüzle yoğurun ki özleşmiş güzel bir hamur elde edesiniz. Ve daha sonrasında da açılma kısmında hiçbir sıkıntı yaşamamak için bunu yapmamız gerekiyor. Karıştırma kabında toparladığımız hamurumuzu hamur matının üzerine alarak yaklaşık bir 10 dakika dediğim gibi sabırla yoğuralım. Kıvamını da sizlerle bu şekilde paylaşmak istiyorum. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Daha sonra hamuru hiç dinlendirmeden bezelere ayırmaya başlayabiliriz. Önce 2 eşit parçaya böldüğümüz hamurumuzu uzun rulo şekline getirdikten sonra 8 adet parçaya bölüyoruz. Bezelerimizin yaklaşık ceviz büyüklüğünde olması yeterli. Hamurdan böldüğümüz parçaları iç kısımlarına doğru katlayıp avucumuzun içerisinde yuvarlayarak tabağımıza dizelim. Bu şekilde bezelerimizin hepsini hazırlayalım. Hazırladığımız bezelerin üzerine temiz bir mutfak örtüsü örtüp yaklaşık 20 dakika, yarım saat boyunca dinlenmeye bırakalım. Biz de o arada iç harcını hazırlayalım. Öncelikle iç harç için geniş bir tencere kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tencerenin içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip yemeklikten daha ince doğranmış 1 adet orta boy soğanımızı güzelce kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip kavurmaya devam edelim. Sıra geldi ıspanaklarımızı eklemeye. Ispanakları bir anda hepsini eklemeniz şart değil. Yavaş yavaş kavurarak hacimleri düştükçe tencereye ilave etmeye devam edebilirsiniz. Ispanakların kalan yarısını da ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Bu tarif için 600 gram civarında ıspanak kullandım. Bu arada her tarifimde yapmış olduğum gibi malzeme listesini açıklama kısmına bıraktım. Oradan da bakabilirsiniz. Ama tarifin püf noktalarını kaçırmamak için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak tuz, karabiber ve toz biberini ekledikten sonra ıspanaklar suyunu çekene kadar kavurma işlemine devam edelim. Bu arada biz böreklerimizi açmak için bir yağ karışımı hazırlayacağız. Onun hazırlıklarına geçebiliriz. Küçük bir sos tavasının içerisinde 100 gram margarin veya tereyağı tercihinize kalmış eritelim. Tamamen eridikten sonra içerisine
yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim ve soğumaya bırakalım. Bu arada ıspanaklı iç harcımız da hazır. Onun da ocağın altını kapattım ve soğumaya bıraktım. Bu arada bezelerimiz de dinlendi. İlk açma işlemi için onları da artık hazırlayabiliriz. Yapışmaması için tezgaha sadece 1 yemek kaşığı kadar un aldım. Elimi de unlayarak tek tek bezelerimin üzerine bastırarak ve elimle kenarlarından çekerek sadece çay tabağı büyüklüğünde kadar açmanız yeterli. Çok küçük bir şekilde açıp bir tatlı tabağının içerisine dizerek her birinin üzerlerini yağlayacağız ve üst üste dizeceğiz. Hepsini bu şekilde hazırlayıp yine 20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz ki kolayca açılabilsinler. 20 dakikanın sonunda artık açma aşamasına geçebiliriz. İç harcımız hazır. Hamurlarımız yağlandı. İlk hamurumuzu alarak başlayalım. Tezgahın üzerine aldığımız hamuru yine aynı şekilde kenarlarından çekerek esnetebildiğimiz kadar esnetelim ve incecik, kenarları da dahil olmak üzere incecik olana kadar elimizle bastıralım ve kenarlarından çekelim. Daha sonra iç harcımızı da ekleyip kapatalım ve rulo şeklinde saralım. Sonra da hazırladığımız ruloya gül böreği şekli verelim ve son kısmını da kapatıp altına birleştirelim. İşte ilk böreğimiz hazır. Eğer hamuru ilk aşamada güzelce yoğurursanız ve bu şekilde dinlendirirseniz gayet kolay açılacaktır. Size hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Gördüğünüz gibi bayağı esnek bir hamur. O yüzden kolayca açılabiliyor. Eğer tarifi buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Bana destek olmak için tarifi beğenip yorum kısmında küçük bir nokta da olsa, emoji de olsa yorumlarınızı benimle paylaşırsanız, sorularınız varsa oradan bana sorarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bütün böreklerimizi bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim ve kalan yağ karışımımızı da böreklerimizin üzerine sürelim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında alt üst açık ayarda yaklaşık yarım saat boyunca kontrollü bir şekilde pişirelim. Sizin fırınınızın pişirmesine göre bu süre değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edin. Ve işte fırından çıktık. Yanına bir çay demleyip çıtır çıtır böreğinizin tadına bakabilirsiniz bence. Çok güzel oldular. Hem boşnak böreği gibi kat kat ayrılıyorlar. Üstleri çıtır çıtır, altları da tam istediğim kıvamda pişmiş. Hem de yapımı bence çok kolay. Herkesin yapabileceği, öyle büyük büyük yufkalar açmadan tek başınıza hazırlayabileceğiniz güzel bir el açması börek tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Tarifi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sevdiklerinizle, bunu deneyeceğini düşündüğünüz kişilerle bu tarifi paylaşırsanız ve kanala abone olup yandaki bildirim zilini açarsanız tekrar önümüzdeki tariflerde de görüşmüş oluruz. Tekrar görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.